Merhabalar, ben Doktor Erhan Yüksel. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak bilimsel faaliyetlerime devam ediyorum. Lisans eğitimimi 2006 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun olarak tamamladım. Hemen akabinde 2007 yılında bu alanda veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanında doktora eğitimine başladım. Türkiye'de veteriner hekimliği folkloru üzerine bir araştırma konusu seçtik. Araştırma konusu Aşağı Fırat Havzası'nda veteriner hekimliği folkloru üzerine araştırmalar başlıklı doktora tezimi 2012 yılında tamamladım. O tarihten bu yana veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji alanında hem tezim doktora tez konumla ilgili hem de bu alanın diğer araştırma başlıklarıyla ilgili çalışmalarıma devam ediyorum. Bugün sizlere veteriner hekimliği folkloru ve Türkiye'de veteriner hekimliği folkloru ile ilgili yapılan araştırmalar üzerine bilgiler sunmaya çalışacağım. Bize ayrılan zaman dilimi içerisinde tabii. Umarım keyifli ve verimli bir ders süresi olur bizim için. Tabii veteriner hekimliği folkloru denilince birkaç tane kavramı hemen izah etmek lazım. Bunlardan ilki folklor, diğeri de veteriner hekimliği folkloru. Neler bunlar, ne manaya geliyor onları konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de folklor denilince folklor kavramı ile ilgili ilk akla gelen, herkesin zihninde ilk belirilen fotoğrafik figür halk dansları ya da halk oyunları. Ama tabii ki folklor sadece halk danslarından ibaret değil. Folklor, halkın geleneğine bağlı maddi manevi kültürünü kendine özgü metotlarla derleyen, araştıran, gün yüzüne çıkartmaya çalışan ve bunun üzerinde değerlendirmeler yapan bir bilim dalı aslında. Çok fazla konuyla kendine öğe oluşturmuş bir alan, bilimsel çalışma alanı. Bu alanlara baktığımızda neler var? İşte içerisinde mitler var, destanlar var, halk masalları var, fıkralar var, atasözleri, bilmeceler. Bunun yanında halk hekimliği, hem halk hekimliğini tabii hem beşeri hekimlik hem de veteriner hekimlik olarak tanımlamak gerekecek. Başka halk dansları ve halkla ilgili olarak enstrümantal halk müziklerini folklorun konusu içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Türkiye'de folklorik araştırmalar, daha doğrusu folklore yönelik araştırmalar Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren çok hız kazanıyor. Buna birçok neden de, daha doğrusu birçok sebeple cevap vermek mümkün. Hız kazanmasının en önemli etkilerinden biri 1938 yılında Ankara Üniversitesi bünyesindeki Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde halk bilimi kürsüsünün, folklor kürsüsünün kurulmasıyla ilgili bir hız kattığını söyleyebiliriz. O günden bu yana yapılan araştırmalarla ilgili olarak ortaya çıkarılan öğeler Türk kültürünü göz önüne serip Türk kültürüyle ilgili değerlendirmeler yapmaya imkan verir durumda. Tabii folklor araştırmalarının çok fazla çalışma alanı var. Bu çalışma alanlarından bir tanesi de veteriner hekimliği folkloru. Peki veteriner hekimliği folkloru ile ilgili bir tanımlama yapacaksak ne diyebiliriz? Ya aslında bu tanımlamayı biraz tarihsel süreç üzerinden izah etmek lazım. Neden? Çünkü veteriner hekimliği mesleği kadimi meslek. Neredeyse insanoğlunun yeryüzünde görüldüğü zamanlardan beri başlayan ve bugünümüze kadar devam eden bir meslek. Köklü bir geçmişi var. Dolayısıyla bu köklü geçmiş içerisinde zamanla kendine özgü metotlar, veteriner hekimliğin halk arasındaki bir uygulanış biçimi zamanla şekillenmiştir. Yani aslında neredeyse tüm mesleklerin zaman içerisinde kendine özgü bir metodu vardır, oluşmuştur. Halk arasında bir uygulanış biçimi vardır ki o uygulanış biçimine de o mesleğin folkloru adını verilir. Buradan, bu pencereden baktığımızda bu kadar köklü bir geçmişe sahip veteriner hekimliği mesleğinin de elbette kendine ait bir folklorunun olduğunu, kendine ait bir uygulanış biçimi olduğunu söylemek mümkündür. Veteriner hekimliği mesleğinin
bu perspektifte değerlendirdiğimizde köklü bir geçmişle birlikte folklorik öğeler barındırdığını söyledik ama bu folklorik öğelerle ilgili olarak bir tanımlama yapacaksak ne diyebiliriz? Şunu diyebiliriz aslında. Veteriner hekimliği folkloruyla ilgili söylenecek en geniş tanım şu şekilde olur. Hayvan yetiştiriciliği, hayvan bakımı, hayvan cinsleri ve çoğaltmaları, hayvansal ürünler ve hayvan maddeleri, hayvanların nişaneleri ve donları, hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavi yollarından oluşan konular üzerinde yürütülen araştırmalara veteriner hekimliği folkloru araştırmaları deniyor. Günümüze kadar yürütülen yazılı ve sözlü kaynaklardan derlenen çok fazla veteriner hekimliği folkloruna ait araştırma mevcut. Bu araştırmalar genelde folklorik araştırmalara, özelde ise kültürel değerlere katkı sağlayan araştırmalar. Bu anlamda da önem taşıyor bu araştırmalar diyebiliriz. Veteriner hekimliği folkloru etnobotani ile çok yakın ilişkide olan bir alan. Dolayısıyla etnobotaniyi de tanımlamadan geçmek istemedim. Bu nedenle hani kısacık bir etnobotani tarifi yapacak olursak etnobotani için şunu söyleyebiliriz. Etnobotani halkın yerel bitkiler, kullandıkları bitkiler üzerinde yapılan incelemelere ya da bunu konu edinen araştırmalara etnobotanik araştırmalar deniyor. 19. yüzyılın hemen sonu, 20. yüzyılın hemen başında aslında ilk terminolojik olarak kullanıldı etnobotani ve bu anlamda yapılan araştırmalar hala devam ediyor. Halkın yerel kullanılan bitki türleri ve bu bitki türlerinin özellikleriyle ilgili araştırmalar. Bu perspektiften baktığımızda veteriner hekimliği folklorunda tabii ki tedavide kullanılan halkın kullandıkları bitkiler var. O bitkiler de direkt etnobotaninin konusuna dahil olmuş oluyor. O yüzden etnobotaniyi de bu anlamda bu dersin girizgahı içerisinde tanımlamış olalım istedim. Şimdi veteriner hekimliği folkloru ile ilgili Türkiye'de yapılan araştırmalarda genelde kullanılan metot üzerinde birazcık konuşmamız gerekirse şunu söyleyebiliriz. Bizim özellikle sözlü kaynaklardan yani oral kaynaklardan derlenerek toplanan araştırmalarda genel izlenen metodoloji mülakat yöntemi ya da yüz yüze görüşme yöntemi dediğimiz yöntem. Tabi bu yöntemde kaynak kişilerle belli bir soru grubu üzerinden direkt görüşmeler elde edilip bu görüşmeler bir dijital platforma kaydedilip daha sonra yazılı hale dönüştürülme serüveninden ibaret. Metodolojide özellikle kaynak kişiler seçilirken belli bir yaşın üzerinde yani eski uygulamaları deneyimlemiş ya da bilen ya da bu konulara hakim kişilerle özellikle görüşmeye dikkat ediliyor. Çünkü yeni nesil, daha doğrusu yeni jenerasyonlar hayvancılıkla uğraşan ya da halk bilgisini yaşattığı düşünülebilecek yeni jenerasyonlar bu konulara çok vakıf değil. Çünkü artık bilimsel veteriner hekimliği ve bu hekimlik serüveni sonunda izlenen tedavi motiflerine daha hakimler. Önceki uygulamaları çok fazla bilmiyorlar. O yüzden kaynak kişilerle ilgili seçim sırasında mutlak suretle belli bir yaşın üzerindeki kişilerle görüşülmeye çalışılıyor. Yapılan araştırmalardan bahsettik ama bu araştırmalardan, metodolojiden bahsettik. Birazdan neler bulunduğu konusuna girebilmek için böyle bir girizgah ilerlemeye çalışıyoruz. Örneklem açısından daha çok konuşacak olursak işte nitel araştırmalarda kullanılan örneklem kabul edilir düzeyde olduğu sürece bu folklorik araştırmalarda da aynı metot üzerinden devam ediyor. Buradaki genel kısas bazen bir araştırma için bir kişi bile kaynak kişi olurken genel kabul edilen araştırmada örneklem düzeyi 20 ve üzeri şeklinde oluyor. Türkiye'de sözlü kaynaklardan yapılan veteriner hekimliği folkloruna ait araştırmaları şöyle kısacık birkaçına değineceğim. Ondan sonra da neler bulundu ve yaşayan kültür içerisinde elde edilen bu araştırmalar sonucunda bulunan folklorik öğeler neler? Onlar üzerinden örneklerle devam edeceğiz. Bugüne kadar müstakil
veteriner hekimliği folkloru üzerinde elde edilen araştırmalara bakıldığında, yapılan araştırmalarda 5 doktora tezi var. Naçizane bir tanesi de benim tarafından yürütülen toplam 5 doktora tezi, 3 yüksek lisans tezi ve 35'e yakın müstakil araştırma olduğunu görüyoruz literatürde. Bu araştırmalardan elde edilen bulgulara baktığımızda asıl bizim için kıymetli olanlar onlar. Yaşayan halk kültürü öğeleri derlenmiş durumda. Yani belki birazdan sayacağım başlıklar üzerinde verilecek bulgulardan her biri ayrı bir ders konusu ama burada kısacık birkaçına örnek vererek belki merak uyandıracak konulara girizgah sağlayacak birkaç bulgu üzerinde konuşarak toparlamaya çalışacağım dersi. Mesela folklorik öğelerle ilgili olarak en çok bilgi toplanan, derlenen alan hayvan yetiştiriciliği meselesi. Özellikle hayvan yetiştiriciliği açısından farklı basamaklar var. Örneğin işte hayvanlar nerede barındırılıyor? Halk elinde hayvan yetiştiriciliği nasıl yapılıyor? Mesela ahırlar meselesi. Hayvanlar genelde ahırlarda barındırılıyor. Bu ahırların özellikleriyle ilgili çok fazla folklorik öğe toplanmış durumda. Birkaçına örnek verecek olursak mesela ahırların zemini genelde hayvan dışkılarından oluşuyor. Buna çeşitli isimler veriliyor. Kerme ya da işte gövelek gibi isimler veriliyor. Bunlar hayvanlara hem kış şartlarında belli bir ısı, ahır zeminini belli bir ısıda tutarak hayvanların o ortamda rahat barındırmalarını sağlıyor. Hem de kapalı bir mekan olması hasebiyle kış şartlarına hayvanların daha dayanıklı hale getirme esaslı. Yine bulunan veriler açısından baktığımızda yemleme teknikleriyle ilgili özel uygulamalar var. Halkın folklorik olarak yürütmeye devam ettiği araştırmalardan elde edilen bulgular bunlar. Bu yemleme sırasında kullanılan yem maddeleri var. Bu yem maddelerinin birçoğu tabii geleneksel hayvancılık metotlarına ait uygulamalar. Yine üreme mevsimi ve üreme meselesi, üreme dönemine özel bir ilgi var folklorik öğeler açısından. Özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bu dönem çok önemseniyor. Bu dönemle ilgili özel ritüeller, özel uygulamalar var. Örneğin koç katımı meselesi, yani erkek hayvanların dişi hayvanlarla çiftleştirilmesi için önce erkek hayvanlar bu dönemden bir ay kadar önce dişi hayvanlardan ayrılıyor. Onlara özel bir besi uygulanıyor. Bu besi sonrasında da bu bir törenle yeniden dişi hayvanların yanına katılıyor. İşte dişi hayvanların yanına katılacak koçlar, yani erkek hayvanlar kök boyalarla süsleniliyor, nazar boncuklarıyla süsleniliyor, özel bir ihtimam uygulanıyor bu hayvanlara. Sonrasında ise çiftleşme döneminden sonra çok fazla sayıda hayvanın gebe kalması ile ilgili özel uygulamalar yapılıyor. Yine sağım saatleri ve sağım sırasında uygulanan metotlar folklorik öğeler açısından önemli. Mesela bir tanesini örnek verelim. Sağım sırasında ilk sağım döneminde, özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ilk sağım döneminde elde edilen sütler mutlak suretle ihtiyacı olanlara dağıtılır ya da yani yan komşulara dağıtılma, ev halkından herhangi birinin tüketilmesi önlenme. Böylelikle o sağım mevsiminin bereketli olacağına dair inanışlar söz konusu. Elde edilen ürünlerle ilgili yine geleneksel ürünleri görüyoruz. Neler var? Ya hepimizin bildiği sütten elde edilen ürünler var, işte yoğurt, peynir gibi ürünler, ama bunun yanında yerel olarak o bölgede sütten daha farklı ürünler elde edildiğini görüyoruz. Mesela ağız denilen ya da ağuz ya da başka yerlerde farklı isimlendirmelere sahip kolostrum, yani gebe hayvanların doğumla birlikte gelen 18 saatlik zaman dilimi, bazen 1,5 güne kadar uzayabilen süte ağız sütü ya da kolostrum adı veriliyor. Kolostrum tabii bilimsel şeyi ama halk arasında ağız adı veriliyor.
Bu sütü yeni doğan hayvanlara çok fazla vermezler. Nedeni ise işte hastalıklara neden olduğuyla ilgili bir batıl inanış var. Bu sütten kendileri tüketmek üzere farklı ürünler elde ediyorlar. Bunlara genel olarak ağız deniyor. İşte bu süt kaynatılıyor önce, daha sonra şeker, bal ya da pekmezle e, tatlandırılarak ayrı bir ürün olarak tüketiliyor. E, Peynir üretim süreçleri yine halkın folklorik öğelerle ürettikleri süreçler ve bizim birçoğununla ilgili veri elde ettiğimiz özel bir alan. Peynir yapım süreci özellikle halk elinde uygulanırken şu şekilde daha çok profesyonel mayalar kullanılmıyor. Kullanılan mayanın özel bir üretim serüveni var. Yöreden yöreye göre de farklılık arz ediyor. Mesela Adıyaman ve Malatya bölgesinde, bir kısım Elazığ'da buna dahil edebiliriz. Bu bölgede şılaf adı verilen bir maya, kendileri tarafından hazırlanan bir mayadan elde ediliyor. Bu mayanın da farklı elde etme yöntemleri var. İşte ana maddesi aslında hayvanların kalın bağırsağının bir parçası. Ama bu kalın bağırsak parçasına bazen nohut veya kuru üzüm, bazen kuru incir gibi maddeler katarak bir müddet bekledikten sonra bu türden bir maya elde ediyorlar ve buna şılaf adını veriyorlar. Sütlerini e, bu mayayla mayalıyorlar ve bu geleneksel mayalanan peynirin daha lezzetli olduğunu, daha uzun süre bekletme imkanı olduklarını söylüyorlar. E, Bunun dışında özel yöresel peynirler var. Mesela Gaziantep bölgesinde incir, ham incirin, olgunlaşmamış incirin sıvı kısmıyla yaptıkları teleme adı verilen bir peynir var. İşte bunun için sütü sağdıktan sonra incirin sıvı kısmından birkaç damla damlatarak sütteki proteinin çökmesiyle böyle bir peynir elde ediyorlar. Yine tereyağı, yoğurt bildiğimiz ürünler ama bunların üretim zincirleri tabii kendilerine ait yöntemlerle yapılıyor. Örneğin tereyağını işte teknolojik imkanlarla değil, daha önceden geleneksel yöntemlerle yapılan yayık ya da hayvan derilerine ayranı koyarak uzun süre hareket ettirerek tereyağını elde etmeye çalışıyorlar. Bunun dışında yöresel peynirler var. Yine hayvan derilerine mayaladıkları peynirleri koyarak bir miktar tuzla uzun süre muhafaza ettikleri tulum peyniri Elazığ, Malatya, Adıyaman, Gaziantep bölgesinde çok yaygın olarak yapılan bir peynir türü. Yine İç Anadolu bölgesinde yapılan araştırmalarla ortaya konulan folklorik verilerden bir tanesi küflü peynir ya da otlu peynir denilen peynir türü. Bu da yine geleneksel peynir yöntemiyle mayalanan peynir daha sonrasında toprağa gömülüyor. Toprağın altında muhafaza ediliyor ve topraktaki nem ve uygun sıcaklık koşulları nedeniyle farklı bir aromatik peynir elde edilmeye çalışılıyor. Sadece halk elinde folklorik öğelere ait hayvansal ürünler, süt ve süt ürünleri değil, başka ürünler de var. Yünü zaten hepimiz biliyoruz. Sentetik ürünler ya da pamuktan önce geleneksel olarak kullanılan önemli bir ürün, yün. Özellikle küçükbaş hayvanlardan elde ediliyor. Mesela Aşağı Fırat Havzası dediğimiz bölgede benim tespit ettiğim bir ürün, kum denilen bir ürün var. Kum işte hayvanın derisi belli bir işleme tabi tutulduktan sonra post haline getirilip tamamen kapalı bir kap haline dönüştürülüyor ve bununla sadece su taşınıyor. Su taşınan tulumlara kum adı veriliyor. Peynir yapmakta kullanılan tulumlara ise tulum adı verildiğini biliyoruz. Yine folklorik öğeler açısından Anadolu'da varlığını devam ettirilen ve çeşitli araştırmalarla denlenebilen folklorik öğeler açısından baktığımızda hastalıklar faslı geniş bir yer tutuyor. Hastalık faslı ile ilgili, hastalıklar ve hastalıkta kullanılan tedavi yöntemleriyle ilgili
folklorik öğeleri ben başlıklar altında vermeye çalışacağım. Hastalıklarla ilgili olarak öncelikle paraziter hastalıkları baz alacaksak, halk arasında en çok folklorik öğe olarak karşımıza çıkan paraziter hastalıklar dan ilki uyuz. Uyuz hastalığı bildiğiniz üzere bir skrabia adı verilen bir parazitin neden olduğu, hayvanlarda işte derideki kılların dökülmesiyle semptomatik olarak tespit edilebilen bir hastalık. Bu hastalıkla ilgili bizim ulaşabildiğimiz halk bilgisinde yer alan, halk hekimliği tarafından uygulanabilen metotlar var. Bunların başında katran, bildiğiniz üzere halk hekimliğinin en önemli ilaçlarından bir tanesi. Anadolu'da çok sık yaygınca kullanılır. Hem beşeri hekimlikte hem veteriner hekimliği açısından önemli bir üründür. Halkın uyuzlu hayvanlarda katranı kullanarak onları tedavi etmeye çalıştığını biliyoruz. Bunun dışında yine uyuz etkenini bertaraf etmek adına farklı uygulamalar var. Mesela Adıyaman bölgesinde tespit edilen bir uygulama var. Halk kendi uygulamaları açısından uyuzlu bir hayvan olduğu zaman tütün yapraklarını kaynatıp kaynadıktan sonra belli bir müddet sonra bu suyla uyuzlu bölgelere sürüp uyuzu tedavi ettiği ve bunun da hayvanlara iyi geldiği ile ilgili bilgiler mevcut. Bunun dışında yine bol tuzlu domates salçasının bu uyuzlu bölgelere sürüldüğünü biliyoruz. Ve bundan sonuç aldıklarını biliyoruz. Yerel olarak bu türden uygulamalar mevcut. Bir başka paraziter hastalık kene, hayvanlarda görülen kene vakaları. Kene vakalarının farklı isimlendirilmesi var. İşte kene, kırne gibi bölgede Anadolu'da farklı isimlerle anılıyor kene. Bir hayvana kene yapıştıktan sonra özellikle o bölgede bu işle hemhal olanlar, bu işten anlayanlar kenenin hayvandan ayrılmasıyla ilgili farklı uygulamalar yapıyorlar. Yine katranın kullanıldığını biliyoruz. Kenede de tıpkı uyuz etkenine karşı olduğu gibi katranın da kullanımı söz konusu. Bunun dışında kükürtlü bileşikler var. Kükürtü suya atıp hayvanı bununla yıkamak ya da dini ritüeller uyguluyorlar kene vakalarla ilgili. Mesela Şanlıurfa'da benim tespit ettiğim, derlediğim bir uygulama var. Şanlıurfa'da küçük hayvan yetiştiriciliği yapan ailelerde ilk doğan erkek çocuğun ağzına bir keneden kan damlattırılıyor. Daha sonra bu çocuk büyüdüğünde bir sürüye kene musallat olduğunda bu çocuk geliyor. Büyüyen bu çocuk koyunların karşısında durarak onlara bir tekerleme söylüyor. Söylenen tekerleme şu: ben geldim sen git, ben geldim sen git diye 7 defa bu tekerlemeyi söylüyor ve bu tekerlemeyi söyledikten sonra o sürüde eğer kene varsa kenelerin hayvanları bırakarak uzaklaştığı inancı söz konusu. Bu türden inanışlarda yine folklorik öğeler açısından karşılaştığımız uygulamalar olarak söyleyebiliriz. Yine bunun dışında tenya uygulamaları, yani vücuttan tenyanın atılmasıyla ilgili yine fasyole hepatika dediğimiz karaciğere bulaşan kelebeklerin kelebek hastalığı olarak halk arasında bilinen bu tür den hastalıklar için çeşitli uygulamaların olduğunu biliyoruz. Mesela domates salçası sulandırılıp içilerek tenyaların vücuttan uzaklaştırılmasıyla ilgili uygulamalar Anadolu'da hala varlığını devam ettirilen uygulamalar arasında. Hastalıklarla ilgili bir diğer başlık mikrobiyal hastalıklar. Bu mikrobiyal hastalıkların tabii kaynaklarına göre bakteriyel veya viral olabiliyor. Bizim hayvanlarda en çok sıklıkla karşılaştığımız bazı tablolar var. Onlardan bir tanesi konjüktivitis veya keratokonjüktivitis dediğimiz gözün mikrobiyal enfeksiyonlara maruz kalması. Halk arasında da bu hastalığa göze ağ değmesi, göze pus değmesi, ağ alma gibi isimlendirmelerle anılıyor bu hastalık. Ve halk arasında bunun tedavisi de farklı şekillerde yapılıyor. En bilinen tedavisi tuzlu sular veya
Mesela ağza bir miktar tuzlu su alıp çalkalayıp ağzı, daha sonra göze, keratokonjüktivitli göze, yani halk arasında hayvanın gözünün ağ almışsa göze püskürtme yöntemiyle tuzlu suyu nüfuz ettirmek. Bunun dışında yine o bölgede farklı bir uygulama, iyi geldiği denenmiş ve halk arasında da hala uygulanabilen bir uygulama var. Mesela göze cam parçalarını toz haline getirip göze uygulamak. Yani biz hekimlik uygulamalarımızda tabii bunun niye iyi geldiğini tahmin edebiliyoruz. Muhtemelen yeni bir yangı oluşturulduğu için göze bu yangısal durumdan kurtulmak için kılcal damarlar çok hızlı biçimde yeniden oraya aktif kan pompalıyor. Oradaki iyileşme sürecini hızlandırıyor. Dolayısıyla iyi geliyor. Halk da bunu bu anlamda uygulamaya devam ediyor. Zamanla bu tür uygulamaların yakın coğrafyalara ya da Anadolu'nun farklı yerlerine aktarılırken birazcık kulaktan kulağa oyununa dönüştüğünü görüyoruz. Mesela işte tuzlu suyu işte ağza alıp hayvanın gözüne püskürtme yöntemiyle yapılan bu uygulamanın bir süre sonra başka bir yörede yine deniz suyu içmiş birinin hayvanın gözüne tükürmesi şekline dönüştüğünü görüyoruz. İşte bu birazcık kulaktan kulağa oyunuyla bir jenerasyondan belki sonraki jenerasyona aktarılırken böyle ekleme ya da çıkartmaların varlığına işaret olduğunu kabul ediyoruz. Bir diğer hastalık şap hastalığı dediğimiz hastalık. Şap da yine halk arasında tedavi edilebilir bir hastalık. Halkın kendi tedavi metotları var bu hastalıkla ilgili. Özellikle dil üzerinde oluşan yaralara tuzlu domates salçası, sumak ekşisi gibi uygulamalarla bu dil üzerindeki yaraları tedavi etmeye çalışıyorlar. Şapın iki tane formu var. Bir tanesi az önce bahsettiğim gibi ağızda oluşan yaralar. Bir de tırnak arasında şapın oluşturduğu yaralar var. Buna da çok özel bir yöntem tespit ettik. Bizim tespitlerimize göre hala uygulayanlar var. Şeftali yaprağı. E, Şeftali yaprağını havanda dövüp daha sonra bir miktar suyla karıştırarak bu tırnak arasındaki yaralara uygulandığını biliyoruz ve bir süre sonra hayvanın tırnak aralarındaki bu yaraların iyileştiğini söylüyorlar. Tabii daha sonra yapılan araştırmalar açısından biz de farmakolojiden birkaç arkadaşla ya da etnobotanik araştırmalar içerisinde şeftali yaprağı var mı diye baktığımızda gördük ki tabii ki iyi geliyor. Nedeni de şeftali yaprağında bakır tuzları var. Bakır tuzları da yara sağaltımında önemli. Özellikle antimikrobiyal özelliği var bakır tuzlarıyla. Dolayısıyla şeftali yaprağının ilk defa Anadolu'da folklorik öğeler açısından kullanıldığını tespit etmekte anlamlı bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştı o dönem için. Bir diğer viral bir hastalık çiçek. İlla ki işte Anadolu'da özellikle koyun çiçeği belli dönemlerde sık karşılaşılan bir hastalık ve halk tabii ki şimdiki profesyonel veteriner hekimliği hizmetleri yokken bu hastalığa karşı çareler aramış. Özellikle deride oluşan papillalarla ilgili tıpkı şap hastalığındaki deri yaralarında kullanılan metotları kullanmaya çalışmışlar. Özellikle burada tuzlu domates salçası ve sumak ekşisi çok sık kullanılan bir uygulama çiçek hastalığında. Çiçek hastalığı birazcık mortalitesi, ölümcül yüzdesi yüksek olan bir hastalık olduğu için zamanla çareler azaldıkça metafizik uygulamalar sıklıkla karşılaşıyor. Mesela Anadolu inanışları açısından çiçek tası önemlidir. Birçok yapılan folklorik araştırmanın sonucunda illaki çiçek tası derlenmiştir. Çiçek tası resimde gördüğünüz bir tas, bir su kabı. Bu daha çok işte Suudi Arabistan'a hac vazifesini yerine getirmek için gidenlerin getirdiği bir obje. Bu objenin içerisinde Arapça yazılar var. Bir kısmında tespit edilen Ayetel Kürsi'nin bölümleri olduğu söyleniyor.
Benim tespit ettiğim bu bir gerçek fotoğraf. Bunu Malatya ilinde tespit etmiştik çiçek tasını. Özellikle koyunlardaki çiçek hastalığına karşı bu tasa su doldurup çiçek hastalığına yakalananları bu suyla yani bu tastan suyla yıkamak ve bu sırada tabii Kur'an'dan bazı ayetlerin okunmasıyla şifa bulunacağına inanılıyor. Sadece hastalığa yakalananlarla ilgili bir çiçek tası uygulanması söz konusu değil. Sürülerin çiçek hastalığına yakalanmaması için de yapılan ritüeller var. Mesela yine Adıyaman ilinde benim tespit ettiğim, derlediğim bir metot var. Sürü sahibi hayvanları yaylıma çıkartmadan önce ahırın kapısından önünde duruyor. Eline çiçek tasıyla bir miktar su alıyor ve geçen her bir hayvana birer damla en az gelebilecek şekilde bu çiçek tasından birer damla suyla yaylıma çıkacak hayvanları çiçekten korumayla ilgili bir uygulama gerçekleştiriliyor. Hala Anadolu'da varlığını devam ettiren uygulamalar bunlar. Semptomatik tedavilerle ilgili örnekler sunacak olursak Anadolu'da hala varlığını devam ettiren ve rasyonel hekimlik açısından da önemli öğeler var. Tabii bunların birçoğu etnobotaninin konusu ama folklorik öğeler açısından da varlığı en azından tespit edilmiş olan uygulamalar bunlar. Mesela yara tedavisinde çok fazla bitki kullanımı söz konusu. Halk elinde olan bitkilerin birçoğunu tabii bunları yüzyıllar boyu deneme yanılma yöntemiyle bulmuş olduğu uygulamalar bunlar. Şeftali yaprağından bahsettik az önce. Bu şap için uygulanıyordu ama genel olarak yara tedavisinde şeftali yaprağının kullanıldığını biliyoruz. Bunun dışında yine antiseptik ve antimikrobiyal özelliklerinden faydalanılan bizim de çok sıklıkla besin olarak kullandığımız bazı bitkiler var. Mesela sarımsak. Onlardan bir tanesi. Sarımsağın yara tedavisinde çok sık kullanıldığını biliyoruz. Yapılan araştırmalarla da bu veriler ortaya konmuş durumda. Tuzlu bileşikler var. Anadolu'nun en önemli tedavi araçlarından bir tanesi olan katran. Daha çok tabii ardış katranı. Katranı herkes biliyor ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Katran genelde organik bileşiklerin damıtarak elde edilen siyah renkli, yağlı bir bileşik. Anadolu'da çok yaygın kullanımı var. Hem beşeri hekimlikte hem veteriner hekimlikte. Biz veteriner hekimliğinde de özellikle yara tedavisinde katranın sıklıkla kullanıldığını biliyoruz. Bunun dışında yine sakız ağacından bilimsel literatür açısından da söyleyecek olursak özellikle Pisteria negticus'un ya da Pistacia terebinthus yani sakız ağacı veya ardıç ağacının menengiç ağacının özür dilerim kullanımlarını biliyoruz. Bu ağaçlardan elde edilen katranların özellikle yara tedavisinde kullanıldığını biliyoruz. Yine halk arasında yara tedavisinde dikiş atma geleneğinin bilindiğini ve bunun uygulandığını biliyoruz. Bunun dışında yine etnobotaniği ilgilendirebilecek veriler var. Mesela böğürtlen yaprağı çok ilginçtir. Anadolu'da yara tedavisinde kullanılıyor. Birçok araştırmayla da kaynak kişilerden derlendiğini biliyoruz. Menengiç ağacından az önce bahsettik. Bunun dışında közlenmiş kuru soğanın özellikle Allium cepa'nın kullanıldığını biliyoruz. Aşağı Fırat Havzası'nda benim tarafından yürütülen araştırmadan elde edilen özel bir kullanıma sahip bir bitki var. Havacıva otu. Bilimsel literatürde Alkanna tintoria diye biliniyor. Bu otun özellikle yara tedavisinde kullanıldığını derlemiştik. Yara tedavisi için havacıva otu önce güneşte kurutuluyor, sonra havanda döğütülüyor. Sonra yara bölgesine uygulanıyor. Uygulamadan da çok güzel sonuçlar elde edildiği bilgisi halk arasında yaygın bilinen bir yöntem. Bunun dışında çakşır otunun yine yara tedavisinde kullanıldığına dair bulgular mevcut literatürde derlenen folklorik öğeler açısından.
Bazı hastalıklarla ilgili olarak yine özel yöntemler geliştirilmiş durumda. Veteriner hekimliği folkloru açısından da önemli bu yöntemler. Bunların birçoğu tabii rasyonel tıbbın da temelini teşkil edecek yöntemler. Mesela işte kırık durumlarında özel bu işte ilgili olanlar var. İşte Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarında ocak eli ya da ocak ya da bağlamacılar olarak ya da kırıkçılar olarak bilinen bu kişilerin uyguladığı yöntemler genelde kırığı önce belli bir düzeyde anatomi bilgileri var çünkü. Önce sabitlemek, kırığı eski haline getirmek, sonra da sargı yöntemiyle bunu bağlamak. Tabii sargıda kullanılan maddeler yöreden yöreye göre farklılık arz ediyor. Mesela Aşağı Fırat Havzası'nda yumurta akı kullanılırken Orta Anadolu'da daha çok o bölgede beyaz kil toprak fazla olduğu için sargıda mutlaka beyaz kil toprak kullanılıyor. Ya da Anadolu'nun çeşitli farklı bölgelerinde un, tuz ve yumurtadan yapılan karışımların ve bu karışımların farklılıklarıyla birlikte genelde bağlamada kırığı tedavi etmede sargıya eklenen maddeler olarak kullanıldığını biliyoruz. Prolapsus uteri veya prolapsus vagina dediğimiz rahatsızlıklar var. Bunlar işte üreme organlarının kısmen veya bir kısmen veya tamamen dışarıya çıkması. Yerine yerleştirme bilgisi halk elinde uygulanan bilgiler arasında var. Biz de bunları tespit ettik folklorik araştırmalarla. Tabii sadece yerine reddi değil, yerine reddinden sonra yapılan uygulamalar da var. Mesela çok ilginçtir ama özellikle Şanlıurfa bölgesinde Akçakale civarında özel bir uygulama tespit etmiştik. Bu uygulamada mesela prolapsus uteri veya vajina olduğunda yani üreme organlarının bir kısmı dışarıya çıktığında yerine reddinden sonra mutlaka vajinaya oradaki muhtemelen biz bugünkü tabii hekimlik bilgilerimizle, profesyonel bilgilerimizle bunları söyleyebiliyoruz ama halk bunu yaparken tabii bu profesyonel bilgiye sahip değil ama iyi geldiğini yüzyıllar boyunca deneyerek bulmuş. Kuru soğanı mutlaka çiğ veya közlenmiş biçimde bir tane kuru soğanı da bu üreme organlarına yerleştiriyorlar. Yine prolaps uteri ve vajinada dikiş atmayı ya da hayvanlar yeniden prolaps uteri veya vajina görülmemesi için mutlaka patlıcan yedirildiğini biliyoruz. Derlediğimiz uygulamalardan bazıları bunlar. Bunun dışında retensio secundarium dediğimiz bir tablo var. Bizim veteriner hekimlikte. O da doğum sonrası yavru zarlarının atılamaması, vücuttan uzaklaştırılmaması meselesi. Bununla ilgili de bir tedavi süreci var. Halk veteriner hekimliği açısından. Bu uygulamaya baktığımızda şöyle, yeşil fasulye haşlandıktan sonra suyu retensio secundarium olan yani yavru zarlarını atamayan hayvanlara içirildiğini biliyoruz. Mesela çok farklı bir uygulama yine yeşil fasulyenin dışında yine semizotu ki özellikle bazı yörelerde pirpirim otu diye de bilinir. Mesela Elazığ, Malatya, Adıyaman bölgesinde pipirim diye biliniyor. Bu otun, semizotunun yine suda haşlanarak otla birlikte hayvanlara yedirildiği ve retensio secundarium'un bu şekilde tedavi edilmeye çalışıldığını biliyoruz. Bunun dışında yine farklı bir uygulama, bir ilk defa tespit edilen uygulamalardan bir tanesi havacıva adlı bir ot. Bu ot Alkanna tincturaria adıyla biliniyor literatürde. Bunun Anadolu'da halk hekimliği uygulamalarında kullanıldığını biliyoruz. İşte özellikle veteriner hekimliğinde yine prolaps uteri ve vajinada ve retensio secundarium vakalarında bu otun kullanıldığını, bu otun özellikle demleme yöntemiyle kurutulduktan sonra uygulandığını biliyoruz. Havacıva otu ile ilgili de bunu söyleyebiliriz. Son olarak kastrasyondan bahsedelim. Kastrasyon bilgisi de tabii folklorik uygulamalar açısından önemli. Üremede kullanılmayacak hayvanlar
kastre ediliyor. Kastre etme genelde bükme ya da bağlama yöntemleriyle uygulanıyor. Testislerin işte bükme yöntemiyle ya da bağlama çeşitli yöntemlerle kastre edilmesi esasına dayanıyor. Bu konuda da halk arasında bir bilgi mevcut. Semptomatik tedaviler var. Yani çeşitli hastalıkların semptomlarının bertaraf edilmesiyle ilgili yapılan uygulamalar var. En yaygın uygulamalar işte bilinen ishal için geçerli. İshalde erik ekşisinin, dağ ekşisinin, kızılcık suyunun, demleme çayın, kahvenin, nar ekşisinin, mısır püskülünün, söğüt yaprağının, kuru otun, yavşan otunun ve yörede ışkın olarak bilinen, literatürde Rhium ribes olarak bilinen otun, yine üzerlik otunun, ishalin kesilmesi, ishalin durdurulması ile ilgili hayvanlara yedirildiğini, içirildiğini veya çeşitli uygulamalarla bu tür maddelerin denendiğini biliyoruz. Bunun dışında kabızlık durumunda yine kuru soğan bol miktarda hayvana yediriliyor. Özellikle Şanlıurfa, Antep'in bir bölümü ve Adıyaman o bölge için kurutulmuş acı biber bol bulunan bir ürün olduğu için bu coğrafyada, bu saydığım coğrafyalarda kurutulmuş acı biberin konstipasyonda kullandığını biliyoruz. Bunun dışında kuru kayısı suda haşlandıktan sonra suyunun hayvanlara içirildiğini, hayvanlara yine daha güneye indiğinde o bölgelerde narın fazla kullanıldığını biliyoruz. Nar kabuğunun yedirildiğini, çok ilginç bir metot, sigara dumanına maruz bıraktıklarını, konstipe edilen hayvanların biliyoruz. İyi geliyor mu? İyi geliyor tabii ki. Neden iyi geliyor? İşte sigara dumanı, nikotinin özellikle bağırsak peristalti üzerine etkileri var. Yüzyıllar boyu denene bu etkilerin iyi geldiğini gören halk hayvanlarına da sigara dumanına maruz bırakma yolunu uyguluyorlar. Hala uygulanıyor bu türden uygulamalar. İştahsız hayvanlara az önce yörede ışkın olarak bilinen bir ottan bahsetmiştik. Yine bu otun iştahsız hayvanlara yedirildiğini, yine sumağın dalından taze taze koparılarak yedirildiğini veya kurutulduktan sonra öğütülüp suyla karıştırılıp sumağın yedirildiğini biliyoruz. Bunun dışında sancı çeken hayvanlar için yine etnobotaninin konusuna dahil olacak acı yavşan otunun, közlenmiş soğanın uygulandığını veya sancılı hayvanlarda Anadolu hekimliği açısından önemli bir uygulama olan kan alma uygulamalarının kulaktan veya işte venöz kanlardan bir miktar hayvanlardan kan alma uygulamasıyla rahatlatılmaya çalışıldığıyla ilgili folklorik uygulamalar söz konusu. Hastalıkla ilgili aslında çok anlatılacak şey var da bunlarla özetlemiş olalım hastalık faslını. Bir de inanışlar var tabii. Her türden hayvanlarla ilgili inanışlar var. Bu inanışlar tedavi edici inanışlar, nazar meselesi ya da su ve iyeliklerden gelen, eski Türk inanışlarından gelen inanışların hala Anadolu'da varlığını devam ettirdiğine dair örnekler var. Mesela uğurlu uğursuz sayılan hayvanlar var. Anadolu'da en çok uğurlu sayılan hayvanlar güvercinler veya koyun beslemek ya da derlenen varlığını devam ettiren inançlar açısından tavşanın uğurlu sayıldığı durumlar var. Mesela bir avcı yola çıkar çıkmaz tavşan görürse bu avın iyi geçeceğine inanılır. Uğursuz sayıldığı durumlar var. Mesela tilki görmek av sırasında uğursuz sayılır. Bir evin çatısına ya da işte bir hanenin bulunduğu hanenin civarına baykuşun yuva yapması ya da baykuşun tünemesi genelde uğursuz olarak sayılır. Bu türden uğurlu ya da uğursuz sayılan durumlar halk arasında hala bir inanış olarak varlığını devam ettiriyor. Hayvanlara nazar değmesinden çok korkuluyor. Hala Anadolu'da hayvanlara nazar değmesin diye çok farklı uygulamalar var. Bunların birçoğu tabii eski Türk inanışlarına kadar uzanıyor. İşte kötü ruhların korkutulmasıyla ilgili olarak örneğin ahır girişlerine hayvanların
iskeletle yani kafatasının konulması, kötü ruhların uzaklaştırılması için başka uygulamalar var. Nazar boncuğu tabii Anadolu'nun en yaygın nazara karşı kullanılan motiflerinden bir tanesi. Yine nazara karşı ya da hayvanlar hastalığını önlemek için uygulanan ritüeller var. Adıyaman'da benim tespit ettiğim bir uygulamaydı bu. Yine yayılıma çıkacak hayvanlar Mart-Nisan aylarında yaylaya çıkmadan önce mutlaka köyde var olan Çoban Dede adlı bir ne diyelim, Çoban Dede adlı bir ziyaret bulunuyor. Bu ziyaretin etrafında 7 tur önce attırılır. 7 defa etrafında koyunlar gezdirilir ve her bir dönüş sırasında mutlaka Kur'an-ı Kerim'den Ayetel Kürsi okunur. Sonra hayvanlar yaylaya doğru uğurlanır. Bu inanışların birçoğu tabii eski Türklerden gelen su yelikleriyle ilgili inanışlar. Mesela yine bir örnek daha verelim. Örneğin yeni doğmuş bir hayvanın yavru zarları eğer düşmüşse, düştükten sonra mutlaka bu bol akan bir suya atılır ya da yeni doğum yapmış hayvanın yavru zarları bir incir ağacının üzerine serilir. İncir sütlü bir bitki olduğu için böylelikle hayvanın sütünün bol olacağına inanılır ve bol olması için böyle uygulamalar yapılıyor. Bunlar da halk arasındaki inanışlara verilecek örnekler arasında. Toparlayacak olursak, yapılan araştırmalarla örneklediğimiz birçok uygulama hala Anadolu'da varlığını devam ettiriyor. Ve Türkiye coğrafyasında yürütülen araştırmalar açısından da bu bölgelerde bu türden uygulamalar tespit edilmiş durumda. Türkiye coğrafyası açısından yeni yapılacak araştırmalara ihtiyaç var. Taranmamış bölgeler var. Sadece taranmamış bölgeler değil, taranmış bölgelerde de yeniden belki aynı araştırmalar yapılması gerekiyor. Çünkü bazen kaynak kişilerden çok farklı bilgiler elde edilebiliyor. Bu türden bilgilerle bence folklorik araştırmalar elde edilen öğeler zenginleşecek ve bu öğelerin geçmişle olan bağları saptanabilecek. Belki bu öğelerden etnobotanik çalışmalarla hastalıklara karşı yeni çareler üretilebilecek. Ben sabrınız ve ilginiz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.